Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün cinsellikte çok farklı ve başka bir boyuttan konuşacağız. Seks konusunda utangaç mısınız? Bu konuyu konuşacağız. Utangaçsanız, cinsellikte utangaçsanız bununla nasıl başa çıkacaksınız biliyor musunuz? Evet, merak ettiğiniz, sorduğunuz konulardan biriyle yine karşınızdayım. Aslında sanıyorlar ki yatak odasına böyle topuklu ayakkabılarla, seksi iç çamaşırlarla girdiğinizde o içinizdeki o utangaçlığa dair bütün buzlar eriyecek, hepsi uçup gidecek. Utangaçlık, seks maalesef öyle değil. Bizim gibi kapalı toplumlarda, işte ayıp, yasak üçgeninde büyüyen geleneksel toplumlarda birbirine yapışık o iki kelime ayıp ve günah duygusu utangaçlığı getiriyor. Peki neden böyle? Çünkü seks denince çoğumuzun aklına hala çok ayıp olduğu geliyor. Ve ister istemez de ardından utangaçlık gelmesi, utanç duymamız son derece normal. Cinsellik dendiği zaman özellikle toplumumuzun kırsal kesimlerinde bazı insanlar için hala kocaman bir tabu. Birçoğumuz cinsellikle ilgili konuşmuyoruz, konuşmak için huzursuzuz, güvensiziz gibi bir sürü alt başlık var. Ülkemizde cinsellik ve utanç yan yana hep iki kavram. Peki seks bir tabu olarak görülüyorsa, cinsellik üzerine konuşuyor olmak da ayıp olarak görülüyorsa, bunun üzerine konuşamıyorsak, düşünemiyorsak, yasaklı konularsak bu konuda çok da rahat olmamız beklenemez. Kendimizi güvende hissetmemiz de beklenemez. Doğal olarak da utanç duymamız son derece normal ve bu gelenek ne yazık ki kuşaktan kuşağa miras kalıyor. O geceyle ilgili ne öncesinden konuşuluyor, ne birbiriyle konuşuluyor. Seks aslında iki kişinin birbirini en çok yakın hissettiği, en çok yaklaştığı anlardan biri ama bu öncesinde partnerlerin konuşmadıkları da bir durum. Cinsellikle ilgili birbirleriyle paylaşımda bulunmamaları demek, cinsellikle ilgili bir sorun yaşandığında da bunun paylaşılmaması demek, sorunun büyümesi demek, sorunun artması ve çiftin seks hayatı sekteye uğrayınca da çiftin ilişkisi de sekteye uğruyor. Aynı zamanda seks paylaşımlarınız az oldukça da cinsellikte hoşlandığınız ya da hoşlanmadığınız şeyleri birbirinize anlatmadığınız, bilmediğiniz için de sorunların çıkmasına neden oluyor. Cinsellikte işte bu utanç, çekinme, karşıdaki kişinin bizi yargılaması korkusuyla da ayrıca bir pekişiyor. Kişinin o içindeki arzular, fantaziler, sevdiği durumlar, sevmediği durumlar ve kelimelerle bunu konuşamama, beraberinde utanma, kişinin partneriyle bunu paylaşmak yerine susması aralarındaki mesafeyi arttırıyor. Böylelikle cinsel çekingenlik ortaya çıkıyor. Peki eğer bu videoyu dinleyen kişi, karşımdaki izleyicilerim, eğer sizde de o yatak odasındaki ışıkları kapatmadan sekse geçemiyorsanız sizde de cinsel utangaçlık olabilir. Yalnızca o misyoner pozisyonunda sevişmek istiyorsanız ve partnerinizin sizden beklentilerine cevap vermekte zorlanıyorsanız sizde sekste utangaçlık olduğunu söyleyebilirim. Peki bunu yenmenin yolları ne? İşte bu videomda bu soruların cevabını bulabiliyorsunuz. Siz yatak odasına böyle ince, kırmızı, seksi topuklu ayakkabılar giydiğinizde, seksi iç çamaşırları giyince ki bunu giyemeyenler de var, sorununuz çözülmüyor. Aksine o utangaçlıkla cinsel özgüveninize büyük darbeler vuruluyor. Bunları asla yapamam, bu bana çok ters diye kendi özgüveninizin de yaralanmasına, partnerinizin isteklerine cevap vermenizde de zorluklara neden oluyor. Peki bunun yerine ne yapacaksınız? Size bazı tavsiyelerim olacak. Basit, birazcık da dikkat içeren tavsiyeler bunlar. Sevgili kadınlar diyeceğim çünkü cinsel utangaçlık daha çok kadınlarda görülüyor ama tabii ki erkeklerde de olabilir. Birinci madde, kendinizi tanıyın. Cinsel organlarınızı elinize bir ayna alarak inceleyin. Dokunun, temas edin. Onlar sıradan organlarınız. Bu şekilde algılayabilmeniz için bu oyunu aynayla dokunma oyunu diyorum ben buna, yapın. Bu organları Yaradan size kullanmanız için yaratmış ve siz de organlarınızı yakından tanıyın. Organlarınıza, özellikle genital bölgelerinize dokunmaktan çekinmeyin. Bunlar kirli bölgeler değil. Ayrıca aynada kendi bedeninize ait başka bölgeleri de inceleyin.
Seksi bir iç çamaşırı giyinerek aynada kendinizi izleyin, dans edin. Bunu yaptığınız zaman cinsellikte de daha rahat edersiniz. İkincisi, kendinizi tanıyın, partnerinizi tanıyın. Bireysel olarak nelerden keyif aldığınızı, bedeninizin hangi dokunuşlardan hoşlandığını bilmeniz aslında cinselliğin en önemli parçalarından biri. Bedeniniz, zihniniz, ruhunuz, duygunuz nedir? Hangi dokunuşlar keyif veriyor? Hangi dokunuşlar keyif vermiyor? Bunların bedensel farkındalığında, bilişsel farkındalığında olmak aslında kendinizi iyi tanımanızı sağlayacak. Aynı şekilde kendi bedeninizi tanıdığınız gibi partnerinizin de bedeniyle ilgili de bir fikir sahibi olmalısınız ki bir paylaşım sırasında, yani bir cinsel paylaşım sırasında onunla ilgili farkındalığınızla ona da keyif verebilirsiniz, siz de keyif alabilirsiniz. Bu şekilde de cinsellikten aldığınız tatmin ve doyum artacağı gibi utangaçlığınız üzerinde de olumlu etkileri olacak. Üçüncü madde, cinselliği doğru öğrenin ki bence en önemli maddelerden biri bu. Size o öğretilen porno cinselliği, Google'un size sunduğu o bilimselliği şüpheli kaynaklardan gelen, işte popüler dergiler, popüler magazin siteleri gibi kaynaklardan okumayın. Cinselliği bilimsel kitaplardan okuyun. Şemaları inceleyin, şekilleri inceleyin. Cinselliğin işleyişi, kadın ve erkeğin cinsel yanıt döngüsü ve mantığını hem anatomik boyutta hem mekanik boyutta doğru öğrenin ki doğru kaynaklar doğru cinsellik yaşamınıza sağlasın. Magazin dergileri ve Google değil, bilimsel kaynakları kullanacaksınız. Bunun için Pusula Yayın Evi'nin kitaplarını okuyabilirsiniz ve buradan size güzel bir haber de vermek istiyorum ki kitabımda son aşamaya geldim. Çok yakın zamanda artık kitapçılarda, raflarda ve bilimsel literatürde aynı zamanda bazı internet sitelerinde online satışa sunulacak. Yarım kalmasın. Yarım kalmasında o cinsellikle ilgili doğru kaynaktan doğru bilgilere ulaşmış olacaksınız ve yarım kalmasının devamı da gelecek. Kulağa giden yol, yarım kalmasın başlığı altındaki kitabımı çok yakın zamanda 1-2 aya kadar kitapçılardan edinebilirsiniz. Bu şekilde cinsellikle ilgili doğru bilgilere erişmiş olursunuz. Dördüncü madde. Cinsellikle ilgili konuşun. Utanç duyuyorsanız konuştukça çünkü bu utancın da üstüne geçmiş olacaksınız. Cinsel birliktelik sırasında ya da öncesinde her iki tarafta kendi özelliklerini partnerine paylaşmada cesur olmalı, cömert olmalı. Deneme yanılma yöntemiyle çok ilerlemek de doğru değil ama bunu bile konuşabilirsiniz. Çift olarak keyifli cinselliğe ulaşmanın, utancı yenmenin bir diğer yolu da bu olacak. Size yol gösterici olacak. Ve son madde. Tabularınızdan kurtulun. Cinsel mitler, cinsellikte utanç durumuna en çok sebep olan ve besleyen etkenlerin başında geliyor. Cinsel mitlerle ilgili video linkimi arkadaşlarım paylaşacaktır. Hemen bu videonun altına. O mitlerle ilgili videolarımı mutlaka izleyin. Kişilerin, yani kadın ya da erkek, daha öncesinden geçmiş yaşam deneyimlerinde duydukları gerçek dışı cinsellikle ilgili bilgiler, mitler, inançlar kişide korkuya, çekingenliğe, utanca, gerginliğe, anksiyete, özellikle o ilk geceyle ilgili öyküler gerginliğe neden olabilir. Penisle ilgili, vajina ile ilgili, seksin süresiyle ilgili gerçek dışı anlatılan hikayeler, yatak odası anıları ne yazık ki cinselliği olumsuz algılamanıza, utanmanıza neden olabiliyor. Bu anıları, bu duyduklarınızı yatak odanızın dışında bırakabildiğiniz kadar o zaman partnerinizle aranızda özel bir ilişki olacak. Herkesin yaşadığı şeyler sizinle aynı olmak zorunda değil. Herkesin kendi seks yaşantısı kendine özeldir. Güzel bir seks yaşantısını inşa etmek de siz ve partnerinizin elinde. Cinsellikte normal olan şeyler her çiftin arasında değişkenlik gösterebilir. İlk 5 maddeyi sıraladık. Yani utancı yenmenize yönelik neler yapabilirsiniz? Bir diğer 5 maddeyi bir sonraki videoda izleyebilirsiniz. Takipte kalın efendim. Görüşmek dileğiyle.